Hepinize selam olsun Allah dostları. Ramazana günler kala, Yüce Rabbim hepimizin tutacağı oruçları, kıldığımız teravih namazlarını, yapacağınız tüm ibadetleri kabul eylesin inşallah. Size uyumadan önce sizin ve çocuklarınızın dinlemesini istediğim ibretlik hikayeleri paylaşmak isterim. Şimdi kulaklıklarınızı takın ya da şöyle arkaya doğru yaslanıp hikayemizin ve dinlenmenin tadını çıkarın. Hepimize iyi seyirler, iyi dinlenmeler. Güzellikleri ay ışığı gibi, gerçeklikleri ise gecenin karanlığı gibi olan üç kız kardeş, acımasız bir yoksulluk içinde doğdular ve hayalleri günlerinin karanlığını aydınlatan tek umuttu. Ancak yolları ayrıldığında, her birinin bir yolu vardı. Geride sevgi ve fedakarlıkla yoğrulmuş bir kalp ve onlar için mutluluk hayalleri kuran yaşlı bir kadın bıraktılar. Ancak onun kısık sesinden hayalleriyle meşgul oldular. Rüya gerçek mi oldu yoksa bir kabusa mı dönüştü? Her birini nasıl bir kader bekliyor? Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı ve hikayenin sonunun tahmin edilebilir olmaktan uzak olduğu, sürprizlerle dolu heyecanlı bir yolculuğa hazır olun. Sakin bir kasabada, sık bir ormanın yakınındaki küçük bir nehrin üzerinde dans eden güneş ışığı, fakir bir oduncunun karısı ve 3 kızıyla birlikte mütevazı bir kulübede yaşadığı yere vuruyordu. Oduncu, kazandığı az miktardaki paraya rağmen çok çalışır, ailesine sevgi ve memnuniyet yağdırırmış. En büyük kızı Hayal, güzelliğiyle büyüler ve yoksulluktan uzak zengin bir hayatın hayalini kurar. Ortanca olan Selma da aynı hırsı paylaşırken, en küçükleri Melda halinden memnun, annesine sevgiyle yardım ediyor ve farklı ruhlarına rağmen huzur içinde yaşıyordu. Köylüler arasında kahkahaların ve hikayelerin örüldüğü, hayat dolu bir yer olan yakındaki kaynaktan su getirmek gibi ortak bir görevleri vardı. Bu kadınlar için Pınar sadece su almak için bir yer değil, güzelliklerini sergiledikleri bir sahneydi. En güzel kıyafetlerini giymiş, hayatlarının akışını değiştirecek zengin bir adamın dikkatini çekmeyi umarak bekliyorlardı. Melda'ya gelince, onun için Pınar sadece günlük bir duraktı ve sessizce gidiyor, görevini gösterişsiz ve yapmacıksız tamamlıyor, içten gelen bir memnuniyetle çarpan sessiz bir gülümseme ve görülmek için süslenmeye ihtiyaç duymayan, ancak samimi kalbinden yayılan bir güzellikle yetiniyordu. Sisle örtülü gizemli bir sabah, oduncu ıssız ormandaki işine doğru yola koyuldu. Baltasını sıkıca tutuyordu. Gözleri ona eski sırlarını fısıldıyor gibi görünen sık ağaçları izliyordu. Şafağın serin esintisi yüzünü nazikçe okşuyor ama beraberinde açıklanamaz ve gizemli bir his taşıyordu. Kuru yapraklar üzerinde attığı her adım, onu bekleyen maceranın hafif bir uyarısı gibi ses çıkarıyordu. Birkaç dal toplamak için eğildiğinde, orman zemininin aniden ona ihanet ettiğini hissetti. Ayağa kaydı ve sanki onu yutmak için özel olarak açılmış gibi derin bir çukura düştü. Vücudu taşların arasında yuvarlandı, ta ki rutubet ve ayak kokan karanlık bir mağaraya düşene kadar. Oduncu endişeyle ayağa kalktı, giysilerinin tozunu aldı ve oranın karanlığını dağıtmak için yanında taşıdığı küçük bir dalı yaktı. Titreyen alevler mağaranın duvarlarına yansıyor, hayaletler gibi onun mağaranın içindeki her adımını izliyordu. Nefes alışının sesi, korku ve gerilimin çelişkili bir karışımını taşıyordu. Sessizliğin içinde duyulabiliyordu. Aniden, karanlığın ortasında, söylenmemiş bir davet gibi soluk bir ışık noktası parladı. Dikkatle yaklaştığında, geçmiş bir çağdan kalma tılsımlara benzeyen gizemli oymalarla süslü ahşap çerçeveli eski bir ayna buldu. İlk başta sıradan görünüyordu. Ancak ince bir büyülü aura onu çevreliyordu. Oduncunun kalbi küt küt atmaya başladı. Yakındaki bir kayanın üzerine oturdu. Temkinli bir merakla aynaya baktı. Sonra kendi kendine fısıldayarak gülümsedi. Hayal. Benim büyük kızım. Bu aynaya bayılacak. Adını söyler söylemez, aynadaki hayalin görüntüsü esrarengiz bir netlikle canlandı. Odasında oturmuş uzun saçlarını tarıyordu. Babasının başka bir yerden onu izlediğinden habersizdi. Oduncu gördükleri karşısında donup kaldı. Bunun sıradan bir ayna olmadığını, sevdiklerinin ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar görmesini sağlayan büyülü bir ayna olduğunu hemen anladı. Merakı onu daha fazlasını denemeye itti. Bu yüzden karısının adını söyledi ve karısının görüntüsü hemen belirdi. O da canla başla evde çalışmakla meşguldü. Heyecanına rağmen, kızları Hayal ve Selma'nın annelerine yardım etmekten kaçındıklarını ve kendi işleriyle meşgul olduklarını fark ettiğinde endişelendi. Aynanın bir hediye mi yoksa bir lanet mi olduğunu merak etti ama bunu bir sır olarak saklamaya karar verdi. Oduncu aynayı dikkatlice yerine yerleştirdi, kimsenin fark etmemesi için deliği kalın dallarla kapattı ve güneş batarken tekrar odun toplamaya geri döndü. Oduncu göğsünde bir yükle kasabaya döndü. Karısına söylemek istese de sihirli aynanın sırrını, bunu kendine saklamaya karar verdi. Mağarayı düzenli olarak ziyaret eder ve ailesini aynadan izlerdi. İki kız dekorasyon yapıyor ve Melda'nın annesine özenle yardım ettiğini gördü. Döndüğünde,
Hayal ve Selma ona annelerine yardım etme ve durmadan çalışma hikayelerini anlatırlar. Oduncu gerçeği bilerek sessiz kalıp, kızlarının yalanlarını görmezden geliyordu. Günler geçtikçe oduncu hastalandı ve hastalığı ağırlaşmaya başladı. Öyle ki yatağa mahkum oldu. Annesi gece gündüz onunla ilgilenirken, Hayal ve Selma fırsattan istifade Pınar'a çıkıp yoldan geçenlere güzelliğini gösterirken, Melda artık babasının çalışamayacak durumda olduğunu görünce, babasının işini devralmaya karar verdi. Yakacak odun toplamak ve kasabada satmak için her gün ormana gidiyordu. Çok çalışmasına rağmen hiç şikayet etmedi. Bir dağ kadar kararlıydı ve çok durgun bir gecede oduncu son anlarının yaklaştığını hissetti. Ailesini yatağının baş ucuna çağırdı ve kızlarına annelerine bakmalarını tavsiye etti ve hayat karşısında kendilerine güvenmelerini söyledi. Daha sonra kızlarından odadan çıkmalarını istedi. Böylece karısıyla birlikte kalabilecekti. Oduncu zayıf bir sesle, uzun zamandır sakladığı sırrını açıkladı ve ona mağaradaki sihirli aynadan ve onun garip yeteneklerinden bahsetti. Oduncu son sözleri ölmeden önce nihayet söyleyebilmişti. Kocasının ölümünü ve sakladığı bu büyük sır karşısında kadın duyduklarına anlam verememiş ve afallamıştı. Gözlerinden yaşlar boşandı ve yıkıldı. Artık kadın ve 3 kız kardeş baş başa kalmışlardı. Ertesi sabah köyün erkekleri, herkesin sevdiği iyi oduncuyu görmek için toplandılar. Aile büyük bir şok yaşadı. Ama kadın bir arada durdu ve kızlarını topladı. Ağlamaklı gözlerle onlara baktı ve "Babanız gitti, şimdi kendi başımızın çaresine bakmak zorundayız," dedi. "Her biriniz bu aileyi bir arada tutmak için sorumluluk alacaksınız." Melda ayağa kalktı ve kendinden emin bir şekilde, "Babamın yakacak odun toplama ve satma işine devam edeceğim," derken, Hayal ve Selma evde kalıp basit işlere yardım etmeyi ve Pınar'a gitmeye devam etmeyi tercih ettiler. Ağır günler geçtikçe aile sefalet denizinde daha da derinlere battı. Ailenin sorumluluğunu taşıyan Melda, ince bedenine rağmen kendinden ağır odunları taşıyor ve çok yoruluyordu. Ancak kalbi demir bir kararlılıkla atmaya devam etti ve sanki sabır ve tahammülle alışmış gibi, yoksulluğa boyun eğmeyi veya annesinin acı çektiğini görmeyi reddederek işini asla bırakmadı. Hayal ve Selma'ya gelince, onlar kayıtsızca oturuyor, hiçbir şey yapmadan hayatın zorluklarından şikayet ediyorlardı. Tek yaptıkları Pınar'a gidip su getiriyormuş gibi yapmaktı. Ama asıl amaçları zengin bir adamın onlardan birine aşık olması için dikkat çekmekti. Güneşli bir günde Pınar'ın başında, atının üzerinde yorgun görünen yakışıklı bir genç adam belirdi. Boğuk bir sesle su istedi ve Hayal gözleri utangaç bir şekilde parlarken ona su vermek için koştu. Genç adam ona kur yapmaya başlamış ve hayatı hakkında sorular sormuş, Hayal'de dayanamayıp ailesinin yoksulluğunu anlatmış. Adam aniden ona evlenme teklif ettiğinde buna inanamadı. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan zengin bir tüccardı. Büyük bir sevinçle kabul etti. Selma ise kıskançlıktan çatlıyordu ve onun yerinde olmayı diliyordu. Evlilik teklifini aldığını annesine söylemek için evine döndü. Hayal mutluluktan adeta uçarken Selma kıskançlıktan çatlamaktaydı. Annesi bunu öğrendiğinde kızı adına sevinir ama Melda'nın onlar için yaptığı fedakarlıkları unutamaz ve çok geçmeden düğün gerçekleşir. Hayal kocasıyla birlikte uzaktaki köyüne doğru yola çıkar, sevinç ve hüzünle karışık gözyaşlarıyla annesine ve kız kardeşlerine veda eder. Günler geçtikçe ailenin yoksulluğu, hayatın ağır yüklerini tek başına taşıyan anne ve Melda için ağır bir yük haline geldi. Selma'ya gelince, kalbi kıskançlık denizlerinde battı. Her gün tek başına su getirmek zorunda kalıyor ve kız kardeşi Hayal'in sahip olduklarına sahip olmadığı için şansına lanet ediyordu. Aylar yavaş yavaş geçiyordu. Sıcak bir günde, Selma Pınar'da testisini doldururken, gri bir ata binen garip bir genç adam tarafından fark edildi. Selma'ya yaklaştı ve su istedi. O da utangaç bir şekilde testiyi yakışıklı genç adama uzattı. Genç adam, narinliği ve basit güzelliği için hayranlıkla dolu bakış attı. Selma'nın bakışlar karşısında kafası karıştı. Genç adam, seyahat ettiğini ve yolunu kaybettiğini söylemeden önce bir süre sohbet etmişlerdi. Ama genç adam, Selma'da özel bir şeyler hissetti ve bu da onu ziyaret etmesini ve evlenme teklif etmesini istemeye itti. Selma sevinçten uçarak eve döndü ve olanları annesine anlattı. Annesi yorgunluğuna rağmen mutluluktan uçuyordu ve kız kardeşi Melda'ya kalbinin derinliklerinden gelen bir sevinçle sarıldı. Ertesi gün genç adam ona evlenme teklif etmeye geldi ve evlilik çabucak tamamlandı. Annesi ve Melda sevgi ve umutla karışık gözyaşlarıyla ona veda etmek zorunda kaldılar. Hayal ve Selma'nın yokluğunda, her ikisi de hayatın yükünü taşırken, anne ve Melda için günler hiçbir haber alamadan ağır geçti. Anne evin işlerini idare etmekte zorlanırken, evin küçük kızı Melda, merhum babasının rolünü üstlenmiş, yakacak odun topluyor ve annesine yorulmadan yardım ediyordu.
Bir gün ormanda yakacak odun toplarken ayağı bir kayaya takıldı ve acı içinde düştü, kalkamadı. Umutsuz bir sesle bağırdı. Ta ki saman yüklü eşeğini süren basit bir genç adam onu duyana kadar. Adam hemen kadının yanına koştu. Odunları temizledi ve onu kulübesine götürmek üzere nazikçe eşeğine bindirdi. Anne onu minnetle karşıladı ve sıcak bir çay içmeye davet etti. O günden sonra onları düzenli olarak ziyaret etti, su getirmelerine ve yakacak odun toplamalarına yardım etti. Melda'nın saf ruhuna ve tüm yorgunluğuna rağmen annesine gösterdiği nezakete hayran kaldı, sadece yardım etmekle kalmadı, yoksulluğuna rağmen onlara para ve yiyecek de getirdi. Günlük yaşamlarının ayrılmaz bir parçası oldu. Günler geçtikçe ilişkileri derinleşti ve adam ona evlenme teklif etmeye karar verdi. Sade ama neşeli bir düğün töreni yapıldı. Düğünden sonra Melda Sedat'ın annesinin yanında kalmasını istedi. Üzülerek ona yaşlı babasının kendisine ihtiyacı olduğunu söyledi. Zor bir veda gecesiydi. Melda annesinin kucağında oturup ağladı ve sabah olduğunda arkasında sessizliğe boğulmuş bir kulübe bırakarak gitti. Anne kulübede yalnız kaldı. Her köşede kızlarının anılarını aradı, her sessizlik anında kalbini parçalandı. Sessiz bir sabah, rahmetli kocasının kaybolan kızlarının durumunu gösteren sihirli bir aynadan bahsettiğini hatırladı. Kararlılıkla kalktı ve ona ulaşmaya karar verdi. Kocasının sık ağaçların arasındaki küçük bir mağaranın yeri hakkındaki talimatlarını izleyerek ağır adımlarla ormana gitti. Saatler süren yürüyüş onu yordu. Ama ağaç özeldi. Bu onu hedefine götüren işaretti. Orada, dallarla kaplı bir delik buldu ve kendini mağaranın içinde bulana kadar dikkatle içeriye girdi. Karanlığı dağıtmak için bir mum yaktı ve mağaranın içinde, bir kayanın üzerine dikkatlice yerleştirilmiş sihirli aynayı görene kadar etrafına bakındı. Aynayı almak için uzandı. Ama merakı onu etrafına bakmaya yöneltti. Kayanın yakınında gizemli bir oyuk fark etti. Yaklaştı ve yanan mumuyla baktı. Gördüğü şeyi beklemiyordu. Büyük, kapalı bir kutu. Kutuyu yavaşça açtı ve mücevherler, altın ve gümüş mum ışığında parıldadı. Anne gözlerine inanmakta güçlük çekerek hazinelere baktı ve sonra titreyen bir sesle kendi kendine sormaya başladı. Bu hazine nereden geldi? Kocamın bundan haberi var mıydı? Tüm bu sorulara rağmen kaybedecek zamanı yoktu. Hazineyi geride bırakarak aynayı kulübeye geri götürdü ve orada tereddütle oturup büyük kızı Hayal'in adını fısıldadı. Ayna hemen bir su yüzeyi gibi hareket etti, dalgalandı ve önünde bir görüntü oluşmaya başladı. Hayali lüks bir odada oturmuş, kendi aynasının önünde saçlarını tararken gördü, yüzünde bir gülümseme vardı. Etrafı altın ve mücevherlerle çevriliydi, bir rüya hayatı yaşıyor gibiydi. Anne gözlerinde sevinç gözyaşlarının biriktiğini hissetti. Ancak Hayal'in kocası odaya girip kuru bir ses tonuyla, "Bütün gününü o aynanın önünde geçiriyorsun, başka hiçbir şey umurunda değil." Hayal, kocasına, "Benden ne istiyorsun? Hizmetçiler her şeyle ilgileniyor ve ben hayatımın tadını çıkarmak için buradayım," dediğini gördü. Adam ona annesini hatırlatıp, "Hala onu ziyaret etmeyi düşünmüyor musun? Onu özlemiyor musun?" dediğinde, kadın sert bir sesle cevap verdi. "Neden bana hep onun yoksulluğunu ve geride bıraktıklarımı hatırlatıyorsun?" Anne dondu kaldı ve duyduğu sözlerden kaçmak istercesine aynayı hızla kapattı. Kendini aynanın yalan söylediğine, Hayal'in kendisi hakkında böyle konuşmuş olmayacağına ikna etmeye çalıştı. Sonra diğer kızının nasıl olduğuna bakmaya karar verdi. Selma, adını söyledi ve ayna tekrar dalgalanmaya başladı. Selma lüks bir evde, en güzel kıyafetlerini giymiş ve çarpıcı, rakipsiz mobilyalarla çevrili olarak belirdi. Her şey mükemmel görünüyordu ama Selma'nın yüz hatları yalnızlığı yansıtıyordu. Kocası ona muazzam kârından bahsediyordu. Kadın ona sıkıntıyla baktı. Kocasından bir süre onunla oturmasını istediğinde, kocası çok meşgul olduğunu söyledi. Yalnızlığını gidermek için annesini ziyaret etmesini önerdi. Ama kadın sert bir şekilde cevap verdi. "O yoksulluğa geri dönmek istemiyorum. Bu evin hayaliyle yaşadım. Annemi görmek için bile hiçbir nedenle onu terk etmeyeceğim." Annenin gözleri doldu ve duyduklarına inanamayarak aynayı kapattı. Ama kendini sakinleştirmeye çalıştı ve aynanın sadece bir numara olduğuna kendini tekrar ikna etti. Ancak anne, gördüklerinin yalan olduğunu ve kızlarının ona olan sevgisinin hala aynı olduğunu kendine kanıtlamak için kızlarını bizzat ziyaret etmeye karar verdi. Yaşlı kadın evinden çıktı ve kızı Hayal'in yaşadığı kasabaya doğru yola koyuldu. Güneş batmak üzereydi. Saatler süren zorlu bir yürüyüşten sonra anne kasabaya vardı. Kızının nerede olduğunu sordu ve insanlardan kasabanın eteklerinde büyük bir evde yaşadığını öğrendi. Yaşlı kadın büyük kapının önünde durup kapıyı çaldı ve çok geçmeden bir hizmetçi kapıyı açtı. Yaşlı kadın ona Hayal'in annesi olduğunu ve onu ziyarete geldiğini söyledi.
Hizmetçi ondan biraz beklemesini istedi ve hayale annesinin geldiğini haber vermek için hızla içeri girdi. Anne beklemeye başladı. Ancak hizmetçi hayalin odasına ulaştığında, anne kızının evin içinden gelen çığlıklarını duyunca şok oldu. Hayal, öfkeyle, "Benim annem yok, belki de bu dilenci bir kadındır. Onu hemen dışarı at," dedi. Bu sözler annenin yüreğini delip geçen bir ok gibiydi. Damarlarındaki kan dondu. Yüzü aniden karardı. Sanki ruhu olduğu yerde donmuştu. Duyduklarına inanamıyordu. Sanki rüya görüyordu. Ama acıyan kalbi ona yanıldığını ve kendisiyle konuşan kadının haklı olmadığını söylüyordu. Hizmetçi, yaşlı kadını kovalamak için geri geldiğinde kadının ortadan kaybolduğunu görünce şaşırdı. Anne saatlerce yola baktı. Sanki başka bir dünyada yürüyormuş gibi adımlarını tökezleyerek attı. Şok o kadar büyüktü ki, sanki yeryüzü onu yutmuştu. Kasabanın merkezine zar zor varmış, orada oturmuş, bitkin düşmüş, uykusu gelmiş ve yolda derin bir uykuya dalmıştı. Ertesi sabah yaşlı kadın uykusundan bitkin ve acı içinde uyandı. Yolculuğuna devam etmeye karar verir. Ama bu sefer gideceği yer ortanca kızı Selma'nın yaşadığı kasabadır. Uzun bir uğraştan sonra Selma'nın evine vardı. Kapıyı çaldı ve bir hizmetçi kapıyı onun için açtı. Yaşlı kadın ona Selma'nın annesi olduğunu söyledi. Onu ziyarete gelmişti. Hizmetçi hızla gidip odasında olan Selma'ya haber verdi ve annesini görünce rahatlamış bir şekilde kapıya koştu. Onu sıcak bir şekilde kucakladı ve içeri davet etti. Yaşlı kadın sevinçten havalara uçarak içeri girdi ve kendi kendine, "Aynanın yalancı olduğunu biliyordum," dedi. Anne rahat bir nefes alarak gülümsedi. Selma hizmetçilerden kendisine yemek getirmelerini istedi ve annesi ona yolculuğuyla ilgili bazı ayrıntıları anlattı. Ancak bu sevinç kısa sürdü. Çünkü Selma'nın kocası onu evin içinden çağırdı. Annesinden özür diledi ve kocasının yanına gitti. Ancak içeri girer girmez kocası yüksek sesle ona patladı. "Burada ne yapıyorsun? Annene evimizde ihtiyacımız yok, senden onu ziyaret etmeni istedim ama onu burada bizimle istemiyorum." Selma soğuk bir sesle, "Sesini alçalt," diye karşılık verdi. "Onu buraya neyin getirdiğini bilmiyorum. Ama yakında yiyip gidecek. Endişelenme sevgili kocacığım ve kızma." Sözleri, duyduklarını duymayı hiç beklemeyen annenin kalbine yıldırım gibi düşmüştü. Sanki sihirli ayna yine haklıydı. Anne öfkeyle Selma'nın evinden çıktı ve ne kadar uzağa giderse o kadar hayal kırıklığına uğradığını hissetti. Amaçsızca yürümeye devam etti, adımları ağırlaştı, düşünceleri karıştı, farkına varmadan saatler geçti, eve tamamen bitkin, düşünemez ve hareket edemez hale gelene kadar yürüdü. Hayatında ilk kez bu acımasız dünyayla yüzleşecek gücü olmadığını hissetti. O anda derin bir uykuya daldı. Ancak kabuslar ve rahatsız edici önseziler uyuduğu ve uyandığı her an peşini bırakmıyordu. Ertesi sabah anne olanlarla ilgili karmakarışık düşüncelerle uyandı. Kalbi hala büyük ve ortanca kızlarının evlerinde yaşadığı travmadan dolayı titriyordu. Ancak en küçük kızı Melda'yı görmek için acil bir ihtiyaç hissetti. Kendi kendine düşündü. "Beni şok edecek mi?" Sonunda devam etmeye ve aynanın gösterebileceği şeyle yüzleşmeye karar verdi. Aynaya doğru temkinli bir adım attı. Titreyen parmaklarıyla aynayı kavradı ve kızının adını sevgi ve endişeyle söyledi. Bunu yaparken gözlerinin önünde Melda'nın görüntüsü belirdi. O ve kocası basit bir kulübedeydi. Sıcak ama sade bir manzaraydı. Anne kızının yüzünde uzun zamandır özlediği ayrıntıları izlemeye ve düşünmeye devam etti. Birden Melda'nın sesini duydu. Kocasına şefkatli bir sesle şöyle diyordu: "Sevgili kocacığım, annemi özledim. Keşke onu ziyaret edebilseydim." Kocası üzgün bir şekilde cevap verdi: "Babamın durumunu ve hastalığını biliyorsun. Bu koşullarda onu bırakamam ama babam kendini topladığında ona gideceğiz. Bu benim sana sözümdür." Anne bu sözleri duyduğunda gözleri doldu. Ama bunlar acı gözyaşları değil, sevinç ve mutluluk gözyaşlarıydı. "Sevgili kızım, Melda, sen bütün altın ve mücevherlere layıksın, çünkü sevecen, nazik ve değişmezsin." Anne titreyen bir sesle söyledi ve sonra sessizce aynayı kapattı, kalbi mutlulukla doluydu. Aradığı teselli buydu. Ertesi gün, güçsüzlüğüne rağmen Melda'yı ziyarete gitmeye karar verdi. Saatlerce yürüdükten sonra genç kızının evine vardı. Kapıyı çaldı ve Melda, kapıyı açar açmaz gözyaşlarına boğuldu, annesine sıkıca sarıldı. Ellerini ve başını öptü, yüreği sevinçle doldu. Anne sonunda küçük kızını kollarında gördüğünde buna inanamadı. Anne, Melda'nın kocası Sedat'ın elini sıcak bir şekilde öpmek ve "hoş geldiniz" demek için geldiğini gördü. Kulübe çok basitti. Ama köşelerini dolduran sevgi onu, herhangi bir saraydan daha değerli hissettiriyordu. Birlikte oturdular ve Melda ile annesinin neden artık ziyaret etmediği hakkında konuşarak çok zaman geçirdiler.
Anne gülümsedi ve "Nedenini biliyorum kızım," dedi. "Bu amcanın hastalığı ve sen onu bu durumda bırakmak istemedin." Anne güldü ve dedi ki, "Hissettim canım, merak etme, iyiyim, Allah'a şükürler olsun." "Anne, sadece seni kontrol etmek istedim," diye devam etti. "Sen her zaman kalbimdeydin." Saatler süren iç ısıtan kavuşmanın ardından anne, Melda'nın iyi olduğunu bilerek gönül rahatlığıyla ayrılmaya karar verdi. Kızına ve kocasına veda etti ve kulübeden dışarı adımını attığında garip bir gücün bedenini doldurduğunu hissetti. Adımları hafifti, sanki sevinçten havaya yükseliyordu. Dünyada hiçbir şey bir annenin kızlarına duyduğu sevgiye denk olamaz. Dönüş yolunda yüzünde bir gülümseme vardı ve tüm altın ve paranın Melda'ya gitmesine karar verdi. Çünkü o her şeyi hak eden iyi bir kızdı. Günler hızla geçti ve bir gün anne evinin önündeki bir ağacın altında otururken, Melda ve kocasının bir eşeğin üzerinde bir şeyler taşıyarak kendilerine doğru geldiğini gördü. Kalpleri sevgi ve minnettarlıkla doluydu. Sanki sonunda sevinç gelmiş ve tüm üzüntüleri silmişti. Annesi çok geçmeden Sedat'ın babasının birkaç gün önce öldüğünü ve eşi Melda ile birlikte onun yanına taşınmaya karar verdiklerini öğrendi. Anne onları sevgi ve sıcaklıkla karşıladı ve kalbi onlar için şefkat doluydu. Melda ve kocası annenin evine yerleştikten birkaç gün sonra, anne onlardan sabahleyin önemli bir şey için kendisini ormana götürmelerini istedi. Sedat çalışmak zorunda olduğu için özür dilemeye çalıştı ama anne ısrar etti ve nazikçe erteleyemeyeceğini söyledi. "Gelmek zorundasın." Ertesi sabah anne Sedat'ın eşeği getirmesini istedi ve birlikte ormana doğru yola çıktılar. Ormanda ilerledikçe, dibinde mağaranın bulunduğu çukura yaklaştılar. Anne yukarıdan dalları temizledi ve dikkatlice aşağı inmelerini istedi. Melda ve kocası şaşırırlar ama anneye katılmaya ve deliğe inmeye karar verirler. Hepsi aşağı indikten sonra, anne Melda ve kocasını çok şaşırtacak şekilde küçük bir mum yaktı. Melda neler olduğunu sormaya çalıştı ama anne sessizce başını sallayarak onu içeri yönlendirdi. Anne içeri girer, ardından kocası ve Melda köşedeki büyük bir kayaya ulaşırlar. Orada anne damadından, arkasında saklı olan bir kutuyu açmasını istedi. Kendilerini büyük bir altın ve para yığınının önünde bulduklarında yaşadıkları sürpriz inanılmazdı. Mum ışığında parıldıyordu. Annesi sessizce oturdu ve Melda'ya babasının sırrını ve nasıl birçok sır saklayan sihirli bir aynası olduğunu anlattı. Evde işlerin nasıl gittiğini, kız kardeşlerini aynada gördüğünde onları nasıl öğrendiğini ve onları ziyarete gittiğinde ona neler yaptıklarını anlattı. Melda, kız kardeşleriyle ilgili haberleri duyunca çok üzüldü. Ama önündeki zenginlik karşısında yüreği sevinçle doldu ve merakla sormadan edemedi, "Babam bu hazineyi nasıl elde etti?" Annesi gülümseyerek cevap verdi, "Sanırım kocamın bundan haberi yoktu. Kayanın arkasında saklıydı ve aslında baban mağaranın kendisinden çok evinin işleriyle ilgileniyordu." Bunun üzerine annesi Sedat'tan altınları eşeğe yüklemesini ve eve geri götürmesini istedi. Hepsi çok sevindi. Sonunda güvende ve rahattılar ve para onlara daha iyi bir yaşam sağlayacaktı. Herkes evine döndü ve Sedat altının bir kısmını satarak mütevazı kulübenin yerine yeni ve büyük bir ev yaptırdı. Ayrıca hamallık yaptıktan sonra ticarete başladı. Yeni servetleri sayesinde hayatları çarpıcı bir şekilde değişti ve Sedat pazardaki en büyük tüccarlardan biri haline geldi. Nezaketi ve cömertliğiyle tanındı. Yoksullara ve muhtaçlara yardım ederek herkesin sevgisini kazandı. Ancak, hayatta olduğu gibi, nimetler her zaman sürmez. Anne bir gün, yıllar süren ayrılıktan sonra kendisini ziyaret etmeye karar veren kızları Hayal ve Sema'nın sürpriz ziyaretiyle karşılaştı. Anne kızlarının durumunu öğrendiğinde çok şaşırdı ama kısa süre sonra tüm hikayeyi anladı. Başlangıçta Hayal'in güzelliği ve cazibesi karşısında büyülenen kocası, evdeki sorumluluklarını ihmal etmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradı. Zamanının çoğunu aynanın karşısında, giyinip kuşanarak ve dış görünüşünü kontrol ederek geçiriyor, evle ya da kocasının ihtiyaçlarıyla ilgilenmiyordu. Tartışmaları gittikçe sıklaştı ve evde çok fazla çekişme oldu. Kocası sabırlı olmaya çalıştı. Ama kadının kendisini ve görevlerini sürekli göz ardı etmesine daha fazla tahammül edemedi. Öfkeyle onu boşadı ve evden kovdu. Onu hiçbir barınak ya da destek olmadan yalnız bıraktı ve kadın annesine dönmek zorunda kaldı. Selma'nın durumu daha kötüydü. Karanlık bir gecede hırsızlar evine saldırıp kocasının tüm parasını çaldılar ve onu yoksul bıraktılar. Zaman geçtikçe kocası sanrılar içinde çığlıklar atarak sokaklarda kaybolmuş bir şekilde dolaşmaya başladı. Selma da annesinden uzaklaştığı için pişmanlık duyarak onun yanına dönmeye karar verdi. Kız kardeşler annelerinin evine dönmeye karar verdiklerinde, orayı tanıyamadılar, her yer tamamen değişmişti. Komşuları onlara ailenin servetinden söz edene kadar uzun süre onları aradılar. Annenin yaşadığı mütevazı kulübe birdenbire büyük,
lüks bir eve dönüştü ve herkes ailenin iyi talihi hakkında konuşmaya başladı. Hayal ve Selma eve girdiler ve annelerini görür görmez yıkıldılar. Gözyaşları içinde, kendilerini affetmesi için yalvardılar, ellerini ve ayaklarını öptüler ve hatalarından dolayı kendilerini affetmesini istediler. Anneye gelince, yüreği sevgi ve bağışlayıcılıkla doluydu. Kızlarına sarılıp başlarını okşarken gözyaşları sevinç gözyaşlarıydı ve şöyle dedi: "Asla kin tutmam." Onları içtenlikle bağışladı ve bundan sonra iyilik ve bereketin onların olacağını söyledi. Melda ve kız kardeşleri arasındaki sevinç tarif edilemezdi. Sanki zaman mutluluk anlarını geri getirmek için durmuştu. Anne aynaya tekrar baktı. Ama bu sefer kızlarının sözlerinin samimiyetinden tamamen emindi. Sonunda 3 kız kardeş anneleriyle birlikte sevgi ve uyum dolu bir evde yaşamaya başladılar. Burada tüm aile, en küçük kızları Melda'nın kocası Sedat'ın ilgi ve şefkatiyle kuşatılmıştı. Sonuçta bu hikaye bize anne babamızı onurlandırmanın bu dünyada ve öbür dünyada zafer ve mutluluğun anahtarı olduğunu öğretti. Anne babalarına iyi davrananlar yaşam, geçim, barış ve huzurla kutsanır ve her adımlarında başarıya ulaşırlar. Ahirette büyük bir ödül ve yüksek bir mevki elde edecektir. Çünkü Yüce Allah, anne ve baba iyiliğini kendisine ibadet etmekle bir kılmıştır. Şüphesiz Allah büyüktür. Anne ve baba insanın varoluş sebebidir ve onları onurlandırmak, onların çabalarına ve yorgunluklarına pratik bir teşekkürdür ve kim bunu yapmazsa, her iki dünyada buluşuncaya kadar büyük bir iyiliği